One, two, three. Together. 가운데서 그렇지. 그렇게 하고. Turkey Korean is brothers country. A brother's country. Yeah. Şu ana kadar benim gözümde Kore büyük bir Beylikdüzü Gürpınar ülke olmuş. Bisikletle Güney Kore'yi baştan sona geziyorum serimizde 4 mü? 4. gün. Bugünkü rotamız şu Reverse Hotel'de kaldı. Bildiğiniz aşk oteli gibiydi. Duvardan duvara vurulan Korelilerin arasında bir gece geçirdim. Yeoujibo yerinden önce Gancheonbo sertifika alanına gidiyoruz. Mührümüzü basıyoruz. Bugünkü varış noktamız Chungju. 70-75 kilometre aralığında bir yolumuz olacak. Kuru bir soğuk var. O yüzden böyle kalın kalın giyindim. Jimkun bisikletle baştan sona Güney Kore'yi gezmeye devam ediyor. Başlayalım. Bismillah. Kazasız belasız Kore'nin ortalarına doğru devam edelim. Bir sabah gelecek kardan aydınlık. Güneşli bir Kore. Herkese merhaba arkadaşlar. Güzel manzaralara denk geleceğiz. Yerel tatlar, yemekler, lezzetler var. DJI'deki bu titreme sorununu çözemedim arkadaşlar. Kalibrasyon falan da yap. Şöyle oluyor yani. Şöyle yerlerde. Gidiyor geliyor. Bunda ayar bir sürü şey yaptım ama çözemedim. Bileniniz varsa yorumlara yazın. Kore'deki sayısız köprülerden bir tanesinden daha geçiyoruz. Ne güzel. Bir gün ben de böyle canımın içiyle geniş bir çadır alıp böyle dağlara Suzuki arabamızla çıkmak istiyorum. Hedefimde bir 4 kapılı bir Suzuki arabası var da Mercedes'lerin G-Kasa modelinin Suzuki versiyonu. Şu anda Kore'de 200. kilometremi geride bırakıyorum. Sürmek çok zevkli. Tokyo'ya kadar yol olsa Tokyo'ya kadar sürerim. Tam böyle kafayı resetlemek için, kafayı dağıtlamak için yapılmış yollar. Güney Kore Belediyesi'ne, devletine buradan teşekkür ediyorum. Oyun gibi bir bisiklet yolu yapmışlar. Pasaportunuzu alıyorsunuz, doldura doldura gidip madalyanızı, sertifikanızı alıp güzel bir hayatınızda anı bırakıyorsunuz. Benim de ömrü hayatımda bu 33 yaşımda bisikletle baştan sona Japonya'yı gezdikten sonra şimdi bisiklete baştan sona Kore devam edecek. Bu enerji, bu azim hiçbir zaman bitmez inşallah. Hem bu videoyu izleyenler pozitif bir şeyle başlamak istedim. Çünkü konuşacağım kimse yok. Sabahın köründe Korelilere gidip bunları anlatsam olmaz. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. DJI'ın bu ara görüntü bozulmaları için de kusura bakmayın. Elimde olan bir şey değil. Stabilizasyon her şeyi yaptım ama olmuyor maalesef. Bol bol güzel drone görüntüleriyle birlikte Kore'yi gezmeye devam ediyoruz. Ya buranın yeşil öyle dolgun bir yeşil. Kırmızı biber tarlaları çok fazla. Orta yaşlı Koreliler yürüyüşte gösterdikleri öneme gerçekten hayran kaldım. Bakın bisiklet pompa yeri, şarj yeri, temizleme yeri. Bu ülkenin Korelilerin bisiklete verdiği önem şu anda benim gözümde Japonları da geçti. Fotoğraf alanlarını özellikle yazmışlar. Tam şuraya bir geleyim. Hello. Hello. I can take your photo if you want. Ready? Okay. Thank you. wait. Yeah, I think that's it. 감사합니다. Thank you. Okay. One, two, three. Together. 가운데서 그렇지. 그렇게 하고. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. So you from here? Korea? 네. I'm going to Busan. 부산. 부산? 오. Country. Turkey? 터키? Turkey. 오, 오. 터키. Turkey. 오. Yeah. 아, 이게 동영상 같은 거 찍는 그런 거. 아, 오케이. Turkey Korean is brothers country. A brother's country. Oh. Yeah. Yeah, brother's country. Name is Yeah. my name is Kim. You Jam. Jam. 짬. 네. Nice to meet you. 네. Nice to meet you. 오케이. 자, 한 번 더. 핸드폰 어디 가? 자, 하나, 둘, 셋. Thank you. Thank you. 어, Thank you so 어, much. nice to meet you. Nice to meet you too.
Herhangi bir Koreliye Türk'üm dediğinizde arkadaşlar direkt mutlu oluyorlar. Direkt kardeş ülkeyiz biz diyorlar. O çok güzel bir şey ya, dünyanın öbür ucunda. Böyle bir saygı göstermeleri, içlerine gerçekten güler yüzle kabul etmeleri çok güzel. İnsanlarımız gelmiş, şehit olmuş. Orası ayrı sıkıntılı bir durum ama saygıyla bize karşı davranmaları çok güzel. Unutmuyorlar ya. Bu gençlerinde de var bu arada. Denk geldiğim gençlerde de var. Bilinçliler, biliyorlar, hakimler. Bu da çok hoşuma giden güzel bir durum Kore'den. Evet, mühür yerimize geldik. Gancheongbokpon, Gancheongbokpon, Gancheongbokpon. Gancheonbo. Bu mühürü basarken kimse benim gibi ses çıkarmıyor. Gancheonbo. Sıradaki durağımız Binaesum. 35 kilometre var. 주행을 시작합니다. 목적지까지 30.7km, 약 1HR 51민 소요 예정입니다. 30 kilometre var diyor. Korece'deydi. Kore söktük diyeceğim de daha konuşamıyoruz. Gözüme çarpan bir şey. Yangın tüpü koymuşlar. Koreliler parka yangın tüpü koymuşlar. Ve geçtiğim yollarda hep böyle bir acil durum kutuları vardı. Yangın tüpleri böyle parklara konulmuştu. Ya nasıl olsa bir şey olmaz demeyip önlemini almışlar. İnce küçük detaylar. İnsanın hayatına önem veren şeyler gerçekten. Ya drone'un olması çok büyük bir avantaj. Biri seni sürekli kayıt ediyor gibi. 50 tane köprüden geçeceğim Pusan'a kadar. Şu anda zaten bir 15 falan oldu. Sürekli köprüden geçiyoruz. Bundan sonrası Tabanvay. Suyun çıkardığı görüntü muazzam. Beni çok rahatlatıyor. Bilmiyorum izleyenleri, sizleri de rahatlatıyor mu? Böyle küçük şeylerden bayağı mutlu oluyorum. Her gördüğüm yerde drone'la bir şey uçurmak istiyorum. Saat 12 oldu. Toplasan daha 5 kilometre gidemedim. 70 kilometrem var. Bundan sonra biraz süreceğim. Çok zevkli ya. Hele böyle bir de kırsal alanda her yerde çekim yapabiliyorsunuz ya. İyice pilotluk skilllerimi açtım. Vallahi bir de insan da yok buralarda. Gelip geçen fazla bisikletli de yok. Çok rahat uçuruyorum. Bu gördüğünüz manzaralar aslında benim ortalama bugün 2 saatime mal olan malzeme. Canımın içi diyordu. Sende glikojen çok eksik. Konuşamıyorum bir yerden sonra kelimeler. Yani hafıza kartı dolu diye bir uyarı gelir ya. Aynı öyle. Abi yiyorum içiyorum. Günde 2 kilo tavuk yiyorum ya. Bir saniye. Magnezyum ve kalyum. Hazır gelmişken siz de bu muazzam Kore görüntüleriyle baş başa kalırken bildiğiniz reçel. Şeftali reçeli. Bunu hazırlık videosunda koymuştum. Magnon. Magnezyum 50 mg, kalyum 180 mg, enerji jeli 120 kalsiyum. Herhalde iş görür, bilemiyorum. Vücudumda bu ara çok şey eksik. Dağları aşacağız şimdi, dağları. Kore dağlarını aşacağız. Hadi bakalım. Rüzgarın oğlu Koreli Cemkun geliyor. Allah 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 Allah. Oo, buz gibi hava. 3.8km 직진 구간입니다. Japonya'da olsa bakın şu solda araba yolundan bisikletle gidiyor olurdum. Kaldırım tarzı bir şey olurdu ama tam da böyle bisiklet yolu var denemez. Kore'ye bakın. Gwangdao dilim dönmüyor ya. Gwangdao diye bir yerdeyim. Bakın incin top oynuyor. Ama adamlar 10 numara bir asfalt kullanmış. Yürüme alanı için ayrı bir mavimsili, göze hoş gelecek bir şey yapmış. Güzel. Ve neredeyse Seul'ün ana noktasından buraya kadar %80, %90'lık alan böyle diyebilirim. Korelilere hayran kaldım. Tabii Japonya'nın başı sonu çok uzun arkadaşlar. Ben 3000 kilometre yaptım. Burada büyük ihtimal bir 800'ü göreceğim gibi, 700-800 arası bir şey olacak. Japonya'da toplamda ilk başlarda geldiğimde de böyle bisikletle çalışmıştım bir 6-7 ay.
6000 kilometrem var. Rahat. Kemiksiz. 6000 kilometre abi. Türkiye'den Japonya zaten 10.000 kilometre. Biraz daha sürseymişim Türkiye'ye gidebilirmişim. 경로를 벗어났습니다. Ne diyorsun ablam? Düz yol işte gidiyoruz. Tatlı arası. Sürekli acıkıyorum. Krakerler. Böyle gezmemin sebebi rüzgar alınca başım ağrıyor. Tak çıkar da yapmak istemiyorum. O yüzden sürekli böyle göreceksiniz beni. Biansion mühür alanına 7 kilometre. İyi geldim. İyi geldim. Düz yollar, güzel yollar. İnsan az, yeşillik, yılan çok gördüm, sinek çok var. Güzel. Bir de çok iyi moda giriyorum. Tour de France'dayım sanki şu anda. İyi ki gelmişim Güney Kore'ye baştan sona bisiklet turu için. Herkese de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Güney Kore, Japonya. Gelin. Kore, Japonya'ya göre bisiklet yolu bakımından daha kolay. Daha az yorulursunuz. Hangang nehrinden geçiyorum. Süt gibi yollar. Çok sakin akıyor. Bizim doğudaki böyle çaylara benziyor biraz. Yüzmeyin falan diyorlar, tehlikeli diyorlar ama büyük ihtimal bunlar boy. Arkadaşlar alabildiğine lahana, biber, turp. Tarlalarda sırf bunlar var. Koreliler daha az pirinç tüketiyor anladığım kadarıyla. Çok az pirinç tarlasına denk geldim. Ve her zaman olduğu gibi dağların manzarası beni benden alıyor. Bir de buralarda yerleşim yerleri çok az. Ayağıma çekirge geldi. Hayvancılık çok yok. Bunlar ne, elma mı ya? Elması da meşhurmuş bu Chungju'nun. Yollarda sürekli ölü yılanlar, normal yılanlar görüyorum. Bu ölü mü değil mi anlamadım. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bilenler yazsın, daha yakınlaşamıyorum. Sürekli bu tarz yılanları görüyorum buralarda. Ve bir sonraki mühür damga yerimize geldik. Bineaseum. Giriş yapıyorum. Düğün mü var acaba? Etkinlik gibi bir şey var. Sıradaki durağımız Chungjudong. Bu yoldan geçenler ya Pusan'a gidiyor ya Pusan'a gidiyor. Başka bir yere gitmezler burada. Bakalım ne yiyebileceğiz. Yeah, sorry. Merak ettim ablam, ne yapıyorsunuz? 제육볶음. Chimpoko? 제육볶음. Meat. Okay. Kimçili bir şey yapıyorlar da ben etli dumpling aldım. Ablam bana mı çıkarıyor? Spicy? No spicy. No spicy. Tadımlık verdiler. Acılı ya. Ya acılı değil dedi ama acılı olmayan hali bile bizdeki abi acıyı bol atıyorum kıvamındaydı. Beynim yandı bir anda ya. Böyle oldu. Etli dumpling. Bizdeki mantının Asya versiyonunu söyledim. Bunlar genelde Çin mantısı olarak geçiyor. Japonya'da da çok fazla gyoza diyoruz. Burada dumplinglerin şekli, çeşidi biraz fazla. Yanında böyle turp verdiler. Bir sos verdiler. Acılı. Aman abi. Teyzeye dedim ki teyze bunda acı var mı? Acı yok dedi. Bir yedim. Kime göre neye göre acı yok diyorlar. Onu tam daha çözemedim. Hangi kategoriye koyuyorlar bu acı level'ını? Yiyelim. Bayağı popüler burada. 6000 won. Herkes bundan söylüyordu. Etli bu arada, bu etli. Yani bunu benim gibi düz yemiyorlar. Bu acı mı acaba ya? Bunu tabii biraz sosa bandırmak lazım. Sosu da biraz acılı. Bunları buharda pişiriyorlar. Bildiğimiz hamurun içerisine yeşil soğan, et koymuş, o kadar. 4 dolara geliyor. 4 dolara göre bence güzel. Tabii etraf biraz pis arkadaşlar. Yani Japonya'daki gibi bir her yerden böyle bir temizlik fışkıracak
bir şey beklemiyorum ama bayağı bir insanın gelip geçtiği yere göre gerçekten etraf pis. Biraz daha temizlik bekliyor tabii insan ama Japonya'dan sonra hiçbir ülke gibi gelmiyor size. Japonya çıtayı öyle bir yere koymuş ki gerçekten dünya üzerinde dünyanın en temiz ülkesi de büyük ihtimal Japonya ya. Bir tane daha yerim ama bir 10-15 dakika beklettiriyor. Biraz uzun hazırlanma süresi var. Bu iyi geldi. Şöyle bir yolum var arkadaşlar. 33 kilometre de bir 9 yani 40 kilometre yol yapmam lazım. Yaklaşık 4 saatte yapalım. Bundan sonra biraz hızlanmam gerekiyor. Chungju kalacağım yer de orası. Yarın sabah erkenden başlayacağım rota da Chungju'nun oradan geçiyor. Kondisyonum iyi, böyle kendimi kötü hissetmiyorum. 2-3 gün boyunca aslında çok bir şey yiyemedim. Onu da belirteyim. Normalde giderim otururum böyle tadarım. Yani bu olması lazım 3 gün önceki olayın ama aşırı bir vücut enteresan bir şeye girdiği için ya normalde günde ben 20.000 adım atıyorum. Ama bisiklet olayı, kondisyon gerçekten bambaşka. Kore'den tadım videoları gelecek de her şeye acı attıkları için korkuyorum. Fırsatı zenginler buluyor ama ne haber? Bence sen bunu kesin yedin. Kore kabakları. Neredeyim abi ben? Namhang nehrinin yanındayım da Mokye Resting Area diye geçiyor. Ne kadar sinek var burada. Hepsi beni takip ediyor. Uy, burnuma girdi. Yaz. Allah ağzıma girdi ya. Yuttum galiba. Abi çok hızlı geliyorlar. Fişek gibi geziyorlar. Bugünkü ikinci sinek yutuşum. İnşallah proteini vardır. Alabildiğine turp ya. Ne kadar çok turp tüketiyor Koreliler. Japonlar da tüketiyor da bütün tarlalar orada pirinç, genellikle pirinç ağırlık. Burada vallahi en çok turp tarlası gördüm. Her Korelinin karavanı var ya. İnanılmaz bir karavan akışı var. Seul'den buraya kadar. 잠시 후 오른쪽 길입니다. Japonya'yı bir gün karavanla canımın içiyle gezmek istiyorum. Chungju şehrine giriş yaptım. Güzel köprülerden geçe geçe şöyle Kore'de popüler olan bir topla oynanan oyun. Japonlar da bunu çok oynuyordu. Kırsallardan geçerken hep görüyordum. Orta yaşın üzerindekiler. O burada da var. Gençlere pek hitap etmiyor anladığım kadarıyla. Drone'luk için güzel bir alan açıkçası. Fakat drone yasak. Airbase varmış burada. İşte askeri üs vardı. Kalkmadı. Avrupalı, Amerikalı tek tük gördüğüm insanlar. Bu yol biraz Busan'a gittiği için bisikletliler tabii daha az. Avrupalı, Amerikalı gördüm. O kadar. Erkekler selam vermiyor da kadınlar genelde beni görünce selam veriyor. Avrupalı, Amerikalı erkekler biraz tok diye geçiyor. İnsan bir hello der ya. Gerçi bu tipe bakınca biraz korkuyor olabilirler. Topun numaraları yere en yakın atan, deliğe sokan kazanıyor. İlginç, hiç oynamadım hayatımda. Böyle bir oyun oynamadım. Siz oynadınız mı arkadaşlar? Oynayanlar yorumlara yazsın. Chungju elmalarına denk geldim. Neredeyse tek tek ya. Enteresan, bir ağaçta 20 tane var. Özenle bakıyorlar. Geliyorum. Nereye mühür koymuşlar ya? Lan bacaklarım birbirine girdi. Chungju Dam'a geldim ama bir de bana sorun nasıl geldim? Mührü basıyorsunuz, geri dönüyorsunuz ve 20 kilometre ekstradan yol yapmanız lazım buraya gelip dönmek için. Chungju Dam ve şimdi gidip Chungju Dangomdae'de basıyoruz. Bu sayfayı da bitiriyoruz. Bu 100 kilometrelik yolu yarın bitirmeye çalışacağız. Etraf aynı. Bunu niye buraya koymuşlar onu anlamadım. Bir tane elma yeri gördüm gelirken. O kadar. Bir de klasik köprü var. Başka da farklı bir şey yok. Bunu hak ettim abi. Neydi bu? Birkaç dolarlık bir şey ama bana Michelin'de yiyormuşum gibi hissiyat veriyor. Ulan bu da acılı. Uy. Arkadaşlar bunlar her şeye acı atıyor. Bu da acılı. Bu jalapeno mu ya? Ulan burada biber işareti varmış ya. Tüh. Şimdi görüyorum.
Açtık bir kere, yiyeceğiz. Biber işareti var. Ben bunu turşu sandım aldım ya. Fark ettiniz değil mi? Böyle kalıyorum. Magnezyum, potasyum hepsi eksik. B6, B12 bir senedir bisiklet sürmeyen birine göre günde ortalama 70-80 kilometre bence çok iyi. 잠시 후 12시 방향 Günün son mührü geliyor arkadaşlar. Chungju Tangyeomdae mühür yerine. Şimdi kafamın karıştığı bir şey vardı. Şu Chungju Tangyeomdae sayfanın altında bir yer var. Ona bastım. Burayı yapmıyorum. Orada Ford River için. Arkada bir tane dağ var. Buraya da bastım. Ben yarın Suwonbo Oncheon'dan başlayacağım. Hadi bakalım buradan otelimizi bir işaretleyelim. Arkadaşlar Kore ile ilgili bir çıkarımım var. Şu arkamdaki büyük binalara bakar mısınız? Şu ana kadar benim gözümde Kore büyük bir Beylikdüzü. Bak ileride metrobüs bile var. Otobüs sistemini çok görmemiştim gelene kadar. Şimdi metrobüs tarzı bir şey de görmüş olduk. Şehir mimarisi biraz bize benziyor yani. O market de var güzel. Ju, 7-Eleven bunlar gerçekten hayat kurtarıyor Kore'de. Japonya'ya göre de fiyatlar market yönünden bir tık uygun. Otelimize geldik. Oteller Japonya'ya göre ucuz arkadaşlar. Böyle bir otel Japonya'da yani şu 30 dolar ya. Nedense büyük televizyon koymuş. Otel klasik bir otel. En güzel şeyi ücretsiz su koymaları. Çok güzel yer. Tabii her otelde istisnasız kondomlar var. Gerçekten güzel bir uygulama. Bütün kıyafetlerimin hepsini yıkamam gerekiyor. Aşağıda laundry var. 30 dolara kaldığım Kore'de Chungju şehrinde bir yer. Bugün buradayız. Saat kaç? Saat 7'ye geliyor. Artı bir 10 kilometrem daha eklenecek buraya. Bu otelden çıktık. 61 kilometre. Bir 10 kilometre oraya gittik. 71. 10 kilometrede döndük. 81. Bugün 81 kilometre yapmış olduk. Güzel. Şuradayız. Kore'nin ortasındayız resmen. Yarın da şuraya gelirim ve yarın 5. günüm. 5. günde Kore'yi yarımını bitirmek güzel. Bir 5 günde buraya gitse 10 günde gezilir mi Kore ya bisikletle? Ya da benim çok acı bir gücüm var. Kıyafetlerimi yıkayayım. Bu DJI'ye bir çözüm bulmam lazım. Kıracağım yoksa bu kamerayı. Bugünlük böyle arkadaşlar. Yarın bisikletle baştan sonra Güney Kore turunda 4. gün bitti. Yarın 5. günde gözükmek üzere. Konuşamıyorum. Kelime çıkmıyor. Böyle kalıyorum. Spor çok önemli demek de. Aktif bir yaşama saçım mı çıktı? Ne oldu be? Enteresan vücuttan tepkiler geliyor. Yarın 5. günde Kore'de görükmez. Video beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı